Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 5 çiş görünümlü dikişsiz inceli çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Ve böyle dal incilerden de inci kullandım. İncilerimi bu şekilde lila ipime aktardım hanımlar. Burada 14 tane incim var. Şişlerim ise 3 numara. Böyle 20 santimlik kısa 2 şiş ile yaptım patiğimi. Hemen sizlere modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel, zarif bir patik oldu. 2 yıl önce bu modelin 5 şiş versiyonunu yapmıştım. Yoğun istek üzerine 2 şiş olarak da çalıştım. Bu patik hanımlar dediğim gibi baştan sona 2 şiş ile yapıldı ve patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlayacağız hanımlar. 12 ilmek atacağız öncelikle. İpimin ucunda şöyle bir miktar, küçük bir miktar ip bırakıyorum. Buraya 12 adet ilmeğimi atıyorum. Şöyle şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim, şu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atamadım. İlmeklerde bir sorun oldu. Yeniden devam edelim. 7 ilmeğim olmuştu. Devam ediyorum. Şu 8. ilmek. Şu 9, 10, 11 ve 12. 12 adet ilmeğimi attım hanımlar. Şimdi 12 ilmekten sonra geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde şöyle yakından göstereyim. Bakın şöyle arka yüzdeyiz hanımlar. Bu patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sırasıyla ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi hanımlar geri dönüyorum. Bu defa ön yüzdeyim. Bu aşamada hem artırmalara da başlayacağız. Ön yüzde. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artırma yapacağız. Ve son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim. İkinci ilmekten hemen sonra şuraya artırmamı yapıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz patiğimizin arka yüzünde. Bu şekilde ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın ikinci ilmeğimi örüyorum. Artırma işlemi böyle oluyor. İlk 2 ilmeği örüyoruz. Hemen ardından artırmamızı yapıyoruz. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Sol kenardan da artırmalarımızı yapacağız. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi normal düz örüyorum. Böylece hanımlar şişimizde 16 ilmeğimiz oldu. Her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor ve ön yüzde artırma yapıyoruz. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsini ters öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 2 ilmeği öreceğiz. Artıracağız ve son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Artırmamızı yapacağız. Hanımlar ben bu patiğimde şişimde toplamda 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. 28 ilmek de yeterli geldi. Zaten tek renk ve ajurlu olması itibariyle de açılma özelliğine sahip. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar ben şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi ajurlu modelimize başlayacağız. Yani buraları yapacağız. Toplam 4 tane ajurlu model kuracağız. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim. Şu 3. Şu da 4. 4 ilmek ördüm. Ardından ipimi şişime şöyle doluyorum. Yani ajurumu yaptım.
Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İlk modelimi oluşturdum. Şimdi arada 4 ilmek var. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördüm. Şimdi ikinci ajurumu yapacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İkinci ajurlu modelimi de yaptım. Şimdi arada yine 4 ilmeğim var. 1, şu 2, 3, 4. Tekrardan 3. ajurlu modelim için ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada yine 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4. ve sonuncu ajurlu modelimi yapacağım. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum ve kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde ajurlu modelimizin ilk sırasını oluşturduk hanımlar. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar modelimiz tamamen ters örülüyor. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Hanımlar, patiğimizin arka yüzünde model bitene kadar ilmeklerin tamamı ters örülecek. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor. Sıra sonuna kadar gidiyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Arka yüzde sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyiz. Ajurlu modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Ön yüzde ilk sırasını yapmıştık. Şimdi ikinci ajurlarımızı yapacağız. Ajurlar V şeklinde açılacak hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bu 2 ilmekten sonra şu öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağım. Şu ikinci ilmeğin içinden girip de kesim yapılabilir. Fakat ben öyle zorlandığım için şu ilmeklerimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip şöyle bırakıyorum. Şöyle, ardından bu ilmeklerin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bakın, burada sağa doğru kesim yapmış olduk. Kesimden sonra ajurumu yaptım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ajurumu yaptım. Burada da hanımlar ajurumuz V şeklinde açılsın diye sola doğru kesim yapacağım. Yani öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. İlk modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi model arasında birer ilmeğimiz var. Bir ilmek ördüm. İkinci modelimi yapacağım. Yine ilk modelimde olduğu gibi ilk 2 ilmeği alıyorum. Bu ikinci ilmeği ilkinin önüne bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ardından ajurumu yaptım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kesimimi de yaptım. Arada bir ilmeğim var. Bunu düz ördüm. 3. modelimi yapacağım şimdi. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği sola doğru kestim. 3. ajurlu modelimi de burada böylece yaptım. Model arasında bir ilmek var. Düz örüyorum. Sonuncu modelimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeği alıyorum yine. Bakın, sağa doğru aynı şekilde yine kesimimi yapıyorum. Ajurumu yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. İkinci sıra ajurlarımızı da yaptık hanımlar. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar, ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz yine. Artık modelin devamında bu arka yüzü sonuna kadar göstermeyeceğim hanımlar. Dediğim gibi ilmeklerimiz arka yüzde tamamen ters olarak örülüyor. Arka yüzde model anlatımı, kurulumu yok. Sırasıyla ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bu defa incilerimizi kuracağız. Şöyle 4 tane incimizi yapacağız bu aşamada. Hanımlar, öncelikle şu kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4. 4 ilmek örüyorum. Tam bu ilk ajurumun üst noktasına gelen yere, şuraya incimi kuracağım. İlmeğimi örerken şöyle bakın, ilmeğimi normal örüyorum. İncimi de yine ilmeğin içinden geçirdim. Bakın, şöyle öne doğru kaydırıyorum. Bakın, ilk incimi kurdum. Şimdi arada 1, 2, 3, 4, 5.
5 ilmek var. 5 ilmek ördüm. Bakın ikinci ajurlu modelimin bu ajurlu orta bölümüne geldim. Bu ilmeğimi örerken şöyle bakın. İncimi de yine ilmeğin içinden şöyle geçiriyorum. Şöyle. Ardından incimi şöyle öne doğru sürüklüyorum. Bakın ikinci incimi de kurdum. Yine model arasında 5 ilmek var. Şu 2 oldu. 3, 4 ve 5. Şimdi 3. modelimin incisini yapacağım. İlmeğimi örerken şöyle incimi de içinden geçiriyorum. İncimi öne doğru şöyle aldım. Tekrar araya 5 ilmek öreceğim. Şu 2, 3, 4, 5. Buraya da 4. incimi kuracağım ajurumun ortasına. Yine incimi ilmeğin içinden geçiriyorum. Öne doğru şöyle kaydırdım. Şişimde kalan, burada 5 ilmeğim kaldı. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilk incili modelimizi tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi şeklimiz, desenimiz böyle. Şimdi arka yüzeye dönüyoruz. Arka yüzde hanımlar yine kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Ön yüzdeyiz şimdi. Hemen ikinci ajurlu modelimizi yapacağız. İlk ajurlu modelimiz 4 taneydi. İkinci ajurlu modelimizde hanımlar ajurların aralarına model kuracağız. Yani buraya 3 tane model yapacağız. İlk ajurlu modelimizi yaparken 4 ilmek örüp öyle başlamıştık ajurumuza. İkinci modelimizi yaparken de 7 ilmek olacak. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3. ilmeğim, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Ardından ipimi şişime doluyorum. Yani ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İlk ajurlu modelimi yaptım. Model arasında 4'er ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Şimdi ikinci ajurumu yapacağım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yine model arasında 4 ilmeğim var. Şurada yarım ilmeğim varmış. Düzelttim. 1, 2, 3, 4. Tekrar ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Hanımlar 3. ajurlu modelimizi de yaptık. Şimdi kalan 7 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci sıra ajurlu modelimizde 3 model vardı. 3'ünü yaptık. Ön yüzde sıramızı tamamladık. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm. Ön yüzdeyiz. Şimdi ikinci sıra ajurlarımızı yapacağız. Bu sıramızda 5 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, şu 4, şu da 5. ilmeği. Ardından buradaki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağım. Ajurlarımızı V şeklinde açacağız. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. Ajurumu yaptım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar ajurumu yapıyorum. Bu defa öndeki 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Yani ilmeğin ikisini birden keserek ördüm. İlk modelimizi tamamladık. Arada 1 ilmek var. 1 ilmek düz örüyorum. İkinci modeli yapacağım. Öndeki 2 ilmeği aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ajur yaptım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. İkinci ajurumu da yaptım. Arada 1 ilmek var. Düz ördüm. Şimdi 3. ve sonuncu modelimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmek ilkinin önüne bırakıyorum. İkisini sağa doğru kestim. Tekrar ajur yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şişimde kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde modelimizi tamamladık hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını hanımlar sıra sonuna kadar ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Ön yüzdeyiz. Ajurumuz bitti. Bu sırada incilerimizi kuracağız. Yine ilk modelde olduğu gibi bu ilk ortadaki tekli ajurun tepesine gelen yere inci yapacağız. Kenardan 7 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Şimdi hanımlar tam bu ortaya buraya şöyle incimi yerleştiriyorum. Normal ilmeğimi örüyorum. Örerken içinden incimi de getirdim. Bakın incimi şöyle ön yüzde bırakıyorum. Model arasında 5 ilmek var. 1, 2,
Şu 3. ilmeğim, şu 4, şu da 5. Ardından yine tam bu ortaya bakın 2. incimi yerleştireceğim. İlmeğimi örerken incimi de içinden şöyle geçiriyorum. Şöyle öne doğru kaydırdım incimi. Tekrar 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. Tekrardan bakın sonuncu ajurumdayım. Buraya da yine incimi yerleştiriyorum. 1 ilmek örüyorum. Ardından incimi şöyle öne doğru yaklaştırdım. Şimdi kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci ajurlu modelimizde hanımlar böylece tamamladık. Şöyle. Görüntümüz bu. Şimdi arka yüze dönüyoruz. Hanımlar arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters öreceğim. Hanımlar ilmeklerimizi ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar yeniden ön yüzdeyiz. İkinci ajurlu modelimizi de bitirdik. Şimdi 3. modele başlayacağız. Hanımlar ilk modelimizle aynı şekilde 3. modeli kuracağız. Yani 4'lü ajurlu model yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4. İlk modeli nasıl yaptıysak 3. modelde aynı şekilde kuracağız. İlk modeli yaparken kenar ilmeğimizle birlikte toplam 4 ilmek örmüştük. Ardından ajur yapıyoruz. Öndeki 2 ilmeği kesiyoruz. Model aralarında 4 ilmeğimiz var. Şu 2 oldu. 3, 4. İkinci ajurlu modelimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Tekrar model arası için 4 tane ilmeğim var. Şu 3, şu da 4. Devam ediyorum. Yine 3. modelimi yapacağım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Model arasında yine 4 ilmeğim var. 3, 4. Tekrar ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum hanımlar. Böylece bakın 3. modelimizin de ilk sırasını oluşturduk. İlk modelle aynı şekilde yaptık. Toplamda hanımlar bu 3. modeli de ilk modelle aynı yapacağız. Hani ilk modele bakarak yapabilirsiniz. Bakarak model çıkaramayanlar videoda ilk modelin sıralamalarını takip ederek bu 3. modeli de yapabilirler. 3. model biter bitmez 4. modele başlayacağız. 4. modelimizde bakın 1, 2, 3 tane yani 2. modelimizle aynı şekilde yapılacak. Sayıları aynı, ajurları aynı, incileri aynı şekilde kurulacak. Yine 4. modeli yaparken de 2. modelin videoda geriye gelerek bu sıralamaları takip ederek bu 4. modeli de yapabilirsiniz. Şimdi toplamda 4 tane model var. 1, 2, 3, 4. İlk 2 modeli birlikte yaptık. 3.'yi de başladık. Şimdi 3. modeli bitirelim. Ardından da 4. modelimize başlayıp bitirelim. Gelelim. Ardından bu bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar toplamda 4 tane modelimi yaptım ve geldim. En son arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi şu bilek ayrımını yapacağız. Fakat öncesinde ilmeklerimizin tamamını ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra örmemiz gerekiyor. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar hepsini düz olarak örelim. Arka yüzde de tekrar ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar ben ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm ve geldim. Şimdi bilek ayrımı yapacağız hanımlar bu bölümde ortada. Sonra da kesimler yapmaya başlayacağız. Şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenara 14'er ilmek ayıracağız. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi sayarak öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği yer değiştiriyorum hanımlar. Bakın yer değiştirdim. 14. ilmeğimi bu şekilde ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bu tam orta kısımda ayrık görüntü oluşmuyor. Burası sıkı ve sağlam duruyor. Şimdi hanımlar bu aşamada önce bu sağ taraftaki 14 ilmek bekleyecek. Biz öncelikle bu sol kenarımızı yapacağız. Yedek işiniz varsa ilmekler yedek şişte bekleyebilir. Yedek işiniz yoksa da bir tığ yardımı ile ilmeklerin içinden ip geçirebilirsiniz hanımlar. Böyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. Yedek şişim olduğu için ben bir diğer şişimi elime aldım. Bu aşamada hanımlar bu bölümde kesimler yapacağız. Şu anda ön yüzdeyim. Hemen öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bakın V şeklinde açılması için. Öncelikle bu öndeki 2 ilmeğimi kestim. İlk kesimimi bilek bölümünde burada yaptım. Şimdi diğer ilmeklerimi normal düz olarak örüyorum.
Bu sol kenara örüyoruz hanımlar şu anda. Sol kenarda ön yüzde kesimlerimizi yapıyoruz. Şimdi geri dönüyorum. Şu anda arka yüzdeyim. Hanımlar, arka yüzde kesim işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını arka yüzde ters olarak öreceğiz. Normalde burada da 14 ilmek kalacaktı ama bir ilmek böyle kesinti yaptık. 13 ilmek kaldı. İlmek sayıları birer birer azalacak burada. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. İkinci kesimimi yapacağım. Yani şu öndeki iki ilmeği bakın. Baştaki iki ilmeği ikisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Kalan ilmeklerimi yine düz örüyorum. Tekrar arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi yine ters olarak öreceğiz. Kesme işlemi arka yüzde yapmıyoruz. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzde kesimimizi yapıyoruz. Bakın ilk iki ilmeğimi alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Diğer ilmeklerimi normal düz örüyorum. Böylece şişimizde 11 ilmeğimiz kaldı. 14 ilmek vardı. İlk başta kesim yapa yapa 11 ilmeğe kadar düşürdük. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Sayalım 5, 10, 11 ilmek kaldı. Hanımlar, ön yüzde ilk iki ilmeği kesiyoruz. Diğer ilmekleri normal örüyoruz. Arka yüzde kesim yapmıyoruz. İlmekleri ters örüyoruz. Biz bu kesme işlemine şişimizde 7 ilmek kalana kadar devam edeceğiz hanımlar. 11 ilmek kaldı. 4 ilmek daha böyle kesilecek size gösterdiğim gibi. Şişimizde 7 ilmeğimiz kalana kadar bu kesme işlemini tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, bakın burada 7 ilmeğim kalana kadar kesimlerimi yaptım. Burada gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Bakın bu şekilde V şeklinde sol kenara açtık. Artık 7 ilmek üzerinden sadece bu kenardaki haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler her iki tarafta da ters örgü örerek haroşaları oluşturabilirsiniz. Şimdi bu 7 ilmekle haroşa öreceğim. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa olduğu için ilmeklerimi düz örüyorum artık. Hem ön hem arka yüzde düz örgü öreceğim. Haroşa düşecek. Bakın sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Yine haroşa olduğu için ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine düz örmeye devam edeceğim. 7 ilmek üzerinden bu şekilde haroşa örgümüzü yapacağız. Tekrar sonuncu ilmeği de ördüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde burada 2 diş haroşamız oluştu. Ben patiğimin şu kenarına toplamda 12 diş, 12 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre de tam denk geldi. Hanımlar, sizler bu aşamada ayağınızı ölçerek de yapabilirsiniz. Ayağınıza şöyle ölçeceksiniz. Burnundan itibaren şöyle patiğinizi tutun. Arka bölümü biraz esneterek ölçü alın hanımlar. Çünkü esneklik payına sahip bu patik. Bu şekilde esneterek ölçü alın. Şu topuğunuzun kenarına gelene kadar bu haroşalarınızı örmeniz gerekiyor. Dediğim gibi ben 12 diş haroşa ördüm, tam oldu. Şimdi hep birlikte buradaki haroşalarımızı tamamlayalım, gelelim, ardından sağ kenarımıza başlayacağız. Evet hanımlar, ben bu kenara toplamda 12 diş haroşamı ördüm. En son bu ipimi de hanımlar şöyle sol kenarda bıraktım. Ve bu ilmeklerim kaçmasın diye bu 7 ilmeğimin içinden bir ip geçireceğim. Sonrasında topuk bölümüne gelince bu 7 haroşa ilmeğimizi tekrardan kullanacağız. Şimdi ilmekler kaçmasın diye şöyle başka bir ip geçireceğim. İlmeklerin içinden tığ yardımı ile. Şöyle bu ipin ucunda hanımlar şöyle bir bağlayayım. Sonradan açılmasın. Bu lila ipimi hanımlar kenarında şöyle küçük bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Şimdi patiğimizin sağ kenarını başlayacağız. En son ön yüzde örmüştük. Arka yüzde sağ kenarımızı başlatıyoruz hanımlar. Bu aşamada lila ipimi buradan ekleyeceğim. Eklerken de hanımlar bakın, buradaki kesimlerimizi arka yüzde tersten kesim yapacağız. Diğer sol kenarı yaparken ön yüzde kesim yapmıştık. Sağ kenarda tek fark şu, arka yüzde bu bilek bölümündeki ilmekleri tersten keseceğiz. Bakın ilk iki ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Şu anda arka yüzdeyiz. İlmeklerimi tersten kestim. Hemen ikinci ilmeğimi de yanındaki ilmeğimi de ters ördükten sonra burada ipimin ucunu şöyle bağlayacağım kendisine. Lila ipimin ucunu, patiğimiz sökülmesin diye buraya şöyle 2 tane düğümümü atıyorum.
Şöyle arka yüzde ilmeklerimi ters örüyorum. Hanımlar sağ kenarda arka yüzde kesim yapıyoruz. Ön yüzde ilmeklerin tamamını düz olarak öreceğiz. Diğer kenarda ön yüzde kesim yapmıştık. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüz hanımlar ön yüzdeyiz. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ön yüzde düz olarak öreceğim. Geri döndüğümüzde de arka yüzde bilek bölümündeki ilk 2 ilmeğimi tersten keseceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde bu ilk 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Şöyle. Diğerlerini gördüğünüz gibi böyle ters örüyorum. Bu sağ kenarda da sadece tersten kesim yapıyoruz. Ön yüzde ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Tek fark bu kesim bölümünde. Şu son kenar ilmeğim kaldı. Onu da şöyle öreceğim. Ay, ilmek kaçırmışım. Hemen bunu da düzelteyim. İşte şu şekilde. Son kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Hanımlar patemizin sağ kenarı da yine bu şekilde yapılacak. Bu kesme işlemine şişimizde 7 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. 7 ilmek kaldıktan sonra yine sol kenarda olduğu gibi 7 ilmek üzerinden haroşalarımızı yapacağız. Toplamda 12 diş haroşada yine sağ kenara yapacağız. Yanlardaki haroşa sayıları eşit olacak. Şimdi hep birlikte patemizin sağ kenarını da tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını da tamamladım, geldim. Burada da yine 12 diş haroşam var. Sol kenarla sağ kenar eşit olmalı. Yine ipimi hanımlar şu bilek bölümünde değil de bu sağ kenarda bıraktım bu defa. Buradaki ilmeklerim kaçmasın diye yine tığ yardımı ile bu 7 ilmeğimin içinden bir ip geçireceğim. Dediğim gibi bu ilmeklerimizi sonrasında topuğumuza geldiğimizde yeniden kullanacağız. Şöyle ipimi geçiriyorum. Yine şu ipimin ucunu bağlayacağım. Ardından şu lila ipimin ucunu kenarda küçük bir miktar bırakıp kesiyorum. Hanımlar böylece patiğimizin üst bölümünü bitirdik. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. Şu burunda kalan şu ipimiz vardı, başlangıçtaki ipimiz. Bu ipimi şöyle bağlıyorum öncelikle. Ana ipime bağlıyorum. Buraya bir düğüm atacağım. Patiğimize 12 ilmek olarak başlamıştık hanımlar. 12 ilmek başladığımız yerden böyle ön yüzde 12 ilmek çıkaracağız. Hemen ipimizin ilk geldiği yer, başlangıç yeri, bakın bu kenar. Buradan hemen şöyle tığ yardımıyla girerek ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzden ilmekler çıkarıyoruz. İlmeğimi şişime takıyorum. Sırasıyla başlangıç yerlerine girerek 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkarıyoruz. Bakın 2 ilmek oldu. Şu 3. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve şu kenara bakın, son kenar ilmek yerine girerek son bir ilmek daha çıkartıyorum. 12. 12 ilmek başladığımız yerden böylece 12 ilmek çıkarttık. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Artık hanımlar bu aşamada hem ilmek sayıları artacak hem patiğimizin tabanı üst bölüme eklenecek. Yanlardan kenar ilmek yerleri var. Bakın V şeklinde görünüyor. Buralara girerek ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimizi ön yüzde sağ kenardan, ardından sol kenardan çıkaracağız. Bakın hemen ilk kenar ilmek yerim şurada. Bakın şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmek çıkartıyorum. Şişimde 12 ilmek vardı. Bir ilmek buradan çıkarttım sağ kenardan, 13 oldu. Şimdi diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ön yüzdeyi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ardından bu sol kenarda da bakın kenar ilmek yerim şurada V şeklinde görünüyor. Buraya girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum şöyle. Toplamda hanımlar 14 ilmek oldu. Bir ilmek sağdan, bir ilmek de sol kenardan çıkarttık. 14 ilmek oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmek çıkartma
işlemi yok. İlmeklerimizi hanımlar bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Önce sağ kenardan sonra sol kenardan ilmekleri çıkarıyoruz ve arka yüzde de gördüğünüz üzere ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Bakın sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bir sonraki kenar ilmek yerim bu şurada bakın. Aynı yere girmiyorum ya da kenar ilmek yere atlayıp bir sonrakine girmiyorum. Sırasıyla bakın. Bir sonraki kenar ilmeklerine giriyorum. Buradan şöyle ilmeğimi çıkarttım. Şimdi 14 ilmeğim vardı. 14 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de bu sağ kenardan çıkartmıştık. 15 ilmek oldu. İlmeklerimi örüyorum sıra sonuna kadar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm ve sol kenardan da hemen şuradan ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Toplamda 16 ilmeğimiz oldu. Tekrar arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyorum. İlk başta 12 ilmeğimiz vardı. Yanlardan ilmek ala toplam 16 ilmeğimiz oldu. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Yanlardan ilmekler almaya devam edeceğiz. Bakın bir sonraki kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi de 17 ilmeğimiz oldu. Diğer ilmeklerimi ön yüzde düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Ardından da sol kenardan bir ilmek çıkaracağım. Böylece şişimizdeki ilmek sayısı 18 olacak hanımlar. Şöyle ipimi de bir kurtarayım, aşağıya takılmış. Evet. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra sol kenara da giriyorum. Buradan da bir ilmek çıkarttım. 18 oldu. Bu şekilde hanımlar bakın patik burnumuzun 5 diş patik burnundan hiçbir farkı olmuyor. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmekleri ters örüyoruz. Ön yüzde yeniden önce sağ kenardan sonra sol kenardan ilmekler çıkartmaya devam ediyoruz. Biz bu ilmek çıkartma işlemine hanımlar şişimizde toplamda 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Çünkü üst bölümü de yine 28 ilmek olarak yapmıştık. Şimdi hep birlikte 28 ilmek olana kadar patiğimizin burun kısmını sizlere tarif ettiğim gibi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin burun kısmını 28 ilmeğim olana kadar ördüm geldim. 27. ilmeğimi sağ kenardan, 28. ve sonuncu ilmeğimi de sol kenardan çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Artık hanımlar 28 ilmek olarak tabanımızı öreceğiz. İlmek sayılarında artış olmayacak. Şimdi geri döndüm. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Arka yüzdeyim. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Kalan 2 ilmeğimi ters olarak bakın tersten keserek örüyorum. Arka yüzde olduğum için tersten keserek ördüm. 27 ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Yine sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Şimdi ön yüzdeyim. Bu defa ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Patiğimizin arkasını 28 ilmek üzerinden bu şekilde yapacağız hanımlar. Eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmeğimizi tersten keseceğiz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi düzden kesim yapacağız ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Böylece 28 ilmek olarak patiğimizin tabanını örmüş olacağız. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi düzden kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıyorum. Böylece tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Tekrardan hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi arka yüzdeysek eğer tersten kesiyoruz. Ön yüzdeysek de düzden kesiyoruz son 2 ilmeği ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. İşlem bundan ibaret hanımlar. Bakın son 2 ilmeği tersten kesiyorum. Geri döndüm. Ön yüzdeyiz şimdi ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Yeniden ön yüzdeyiz. Devamında gelen diğer ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim.
Son 2 ilmeğimi düzden ikisini keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyorum. Böylece tekrardan 28 ilmeğimiz oluyor. Patiğimizin tabanı 28 ilmekle böyle örülecek hanımlar. Biz bu işleme bakın burada ve burada son kenar ilmek yerine gelene kadar, bakın şuraya gelene kadar devam edeceğiz. 28 ilmek olarak patiğimizin tabanı bu şekilde örülecek. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin tabanını 28 ilmek olarak sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin taban kısmını son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Artık burada kenar ilmek yerleri kalmadı. En son işte ilk kenar ilmeğimi sağdan, sonuncuyu da soldan çıkartmıştım. Bu sol tarafa taktığımız 7 haroşa ilmeğimiz vardı. Bunu şöyle açıyorum. Bu ilmeklerimizi artık öreceğiz hanımlar. Şöyle bu ilmeklerimi şöyle önce bir şişime takıyorum. İpimi çekiyorum. Hemen şurada kesmiş olduğumuz ipimizin ucu vardı. Bu ucumuzu da şu ipime güzelce yeniden bağlıyorum. Düğümümü attım. Bu 7 haroşa ilmeğimi normal yine düz haroşa olarak öreceğim. Sırasıyla ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. 7 haroşa ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Düz olarak ördüm. Devamında gelen diğer ilmekleri de hanımlar, bakın şu anda arka yüzdeyiz. Ters olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Hanımlar, patiğimizin tabanında 28 ilmeğimiz vardı. İki kenarda da 7'şer haroşa vardı. Toplamda diğer taraftaki ilmekleri de, ipe takılı olan ilmekleri de şişimize alacağız. Böylece şişimizdeki toplam ilmek sayısı 42 olacak. Ardından topuğumuza başlayacağız. Şu anda ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bakın sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi bu ipe takılı olan buradaki 7 ilmeğimi de şöyle açacağım. Şişime aktaracağım. Sonra bu ilmeklerimi de öreceğim. Böylece ilmeklerimizin hepsi tek şişte toplanacak. Şöyle aldım. İpimi de artık çekebilirim. Düğüm arka tarafta görünsün diye hanımlar şu ipimin ucunu da arkaya doğru düğüm atıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Bu 7 haroşamı tekrardan haroşa olacak şekilde örüyorum. Düz olarak. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bakın ön yüzdeyiz. İlmeklerin hepsi tek şişte toplandı. 42 ilmeğimiz var. Bu aşamada patiğimizin şu topuk bölümünü yapacağız hanımlar. Topuk bölümünü 10 ilmek olarak yapacağız. Şişimizde toplamda 42 ilmek vardı. 10 ilmek topuk için ayırınca geriye 32 ilmek kalıyor. 32 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 16'şar ilmek düşüyor. Öncelikle kenardan ilk 16 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hatta şu ipimin ucunda gizleyerek götüreyim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmeğimi ördüm. Bu sağ kenardaki 16 ilmeğimi ördüm. Şimdi topuğum için hanımlar 10 ilmek öreceğim. Şimdi 10 ilmek yeniden topuk için örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın hanımlar 10. ilmeği örerken kesimlerime başlayacağım. Bakın 10. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bakın burada kesimimizi yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine hanımlar arka yüzde ilmekleri ters öreceğim. 9 ilmek öreceğim. 10. da kesim yapacağım. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm. 10. ilmekte şu öndeki 2 ilmeği bu defa arka yüzdeyim ya. Tersten kesim yapıyorum. Kesimden sonra tekrar geri dönüyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 9 ilmek öreceğim. Bakın burada 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. Ön yüzde düzden kesim yapıyoruz. 2 ilmeği düzden kestim. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 ilmek ördüm. Bakın 10. ilmekte arka yüzdeyim. Tersten kesim yapıyorum. 9 ilmek örüyoruz hanımlar. 10. ilmekte kesim yapıyoruz. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Hani devamlı olarak 10 ilmek üzerinden patiğimizin bu topuk kısmını bu şekilde yapacağız. Biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Yani şu şekilde. Topumuz şu şekilde oluşacak. Şimdi hep birlikte sağ ve sol kenardaki bu ilmekler bitene kadar patiğimizin bu topuk kısmını örelim gelelim. Evet hanımlar, ben patiğimin topuğunu kestim ve geldim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle topuğumuzu oluşturdum. Burada sadece 10 ilmeğim kaldı. Şimdi bu haroşalı arka bölümü yapacağız. Yani şurayı. Bunun için de hanımlar şişime 8 ilmek atacağım. Şöyle ipimi parmağıma dolayarak bakın ilmeğimi atıyorum. Bu birinci ilmeğim. 2 3 4 5 6 7 8 ilmek attım. Şimdi bu 8 ilmekle haroşalı bölümü yapacağız. İlk ilmeğimi hanımlar şöyle örmeden alıyorum. Buralar haroşa. Yine örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı yapacağım. Şu ikinci ilmeğimi örüyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü. 5 6 7 ilmeğimi ördüm. 8. ilmekte şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 7 ilmek ördüm. 8. de hemen yandaki ilmekle birlikte kesimimi yaptım. Kesimden sonra geri dönüyorum. Bakın ipim benden tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 7 ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde kesimler yapa yapa şu bölümdeki ilmekleri bitireceğiz. Haroşalı kenarımızı oluşturacağız. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim. Şu 3 4 5 6 7 ilmeğimi ördüm. 8. de yine şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Tekrar kesimden sonra geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde kesimler yapıyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar bakın ön yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3 4 5 6 7 ve 8. ilmeğimi örerken yanlış şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Burada 10 ilmeğimiz vardı hanımlar. Bakın burada 7 ilmek kalmış. Yani 3 ilmeği kesmişiz. Biz bu kesme işlemine şu şişte kalan 7 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şişimizde işlemin sonucu sadece bu haroşalı 8 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte bu 7 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin bu haroşalı kısmını örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümündeki bu haroşalarımı ördüm geldim. Bu topuk bölümündeki ilmeklerim bitti. Burada sadece 8 haroşam kaldı. Şimdi haroşalı bu kemerimizi yapacağız. Bu kemerimizde de hanımlar inciler kullandım. Toplamda bu baklava dilimi desenler yaptım. 5 tane. Her bir baklava dilimine 9 tane inci gidiyor. Toplamda 45 tane incimi şişime takacağım hanımlar. İpime takacağım. Onu da şöyle yapıyoruz. Lila ipimi hemen şurada kesiyorum. Aslında ilk başta da takılabilirdi fakat ben incilerimi patiğin taban bölümünde falan habire kaydırıp durmak istemediğim için şimdi takacağım. Şöyle bakın incimin ipini lila ipime bağladım. Buraya 45 tane inci aktaracağım. Şöyle bakın 2 4 6 8 şöyle 10. Hani bu şekilde hanımlar toplamda 45 tane incimizi ipimize aktaralım gelelim. Evet hanımlar toplamda 45 incimi böyle ipime aktardım. Artık bu incimin ipini şöyle çekeceğim buradan. Bu aşamada tekrar bu lila ipimi şöyle bağlıyorum. En son hanımlar burada kesimimizi yapmıştık. Şimdi geri dönüyorum. Şu anda bakın şöyle arka yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu bölümdeki 8 haroşamı yine düz olarak örüyorum. Şöyle düğümümüz arka tarafta kalsın, iç tarafta. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Şu anda ön yüzdeyiz. Yine ön yüzde ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim. Bilek bölümündeki incilerimizi arka yüzde kuruyoruz hanımlar. Yine ilmeklerimi ön yüzde
haroşa ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu aşamada hanımlar incilerimizi yapmaya başlayacağız. Baklava dilimi şeklinde ilk sırada birinci, ikinci sırada 2, üçüncü sırada 3, dördüncü sırada tekrar 2, beşinci sırada birinci şeklinde koyacağız. Baklava dilimini oluşturacağız. Şöyle bir tane incimi yaklaştırıyorum. Dediğim gibi şu an bakın arka yüzdeyiz. Arka yüzde incilerimizi koyuyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4 ilmek ördükten sonra incimi ön yüzde bırakıyorum. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. İlk incimizi koyduk. Şimdi geri dönüyoruz, ön yüzdeyiz. Ön yüzde inciyi yapmıyoruz. Ön yüzde 8 ilmeğimiz haroşa olarak örülüyor. İncimizi arka yüzde bırakacağız hanımlar. Ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. Bir önceki sırada birinci yapmıştım. Şimdi ikincimi yaklaştırıyorum. Bu aşamada 3 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2 ve 3. ilmeğimi ördüm. Birinci bırakıyorum. 2 ilmek örüyorum. Birinci bırakıyorum. Buradaki 3 ilmeğimi örüyorum. İkinci sıra incimizi de bıraktık. Tekrar ön yüzdeyim. Ön yüzde hanımlar ilmeklerimizi normal haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde. Tekrar arka yüzdeyim. Şimdi de 3. bırakacağız. Şöyle 3 tane inci yaklaştırıyorum. Bu defa kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Birinci bırakıyorum. 2 ilmek örüyorum. Birinci bıraktım. Tekrar 2 ilmek ördüm. Birinci bırakıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bu sıramızda 3. bıraktık. Tekrar ön yüzdeyim. Ön yüzde ilmeklerimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde bakın. Üçlü incimizi bıraktık. Şimdi tekrar 2 inci bırakacağız. Baklava dilimi şekli kapanacak. Bu defa şöyle 2 incimi yaklaştırıyorum. Bu aşamada hanımlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. 3. ilmeğimi de ördüm. 3 ilmek ördükten sonra 1. bırakıyorum. 2 ilmek örüyorum. 1. bırakıyorum. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Şimdi geri döndüğümüzde bakın şeklimiz oluşmaya başladı. Ön yüzdeyiz. Yine ön yüzde ilmeklerimi normal haroşa örüyorum. Tekrar arka yüzdeyim. Bu defa yine 1. bırakacağız. Şöyle birincimi yaklaştırdım. Bu defa kenar ilmeğimi aldım. 4 ilmek öreceğiz şimdi. Kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmek. Şu 2. ilmeğim 3, 4. Ortaya 1.'mi bırakıyorum. Kalan 4 ilmeğimi haroşa örüyorum. Geri döndük hanımlar. Bakın ön yüzdeyiz. Bu şekilde ilk desenimizi çıkarttık. Desenler arasında bir diş haroşamız olacak hanımlar. Yani şu an ön yüzde zaten inci işlemi yoktu. İlmeklerimi ön yüzde tamamen düz örüyorum. Haroşa yani. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bu sıramızda inci bırakmıyoruz. Çünkü model aralarında birer diş haroşamız olacak. Evet, şimdi geri döndüm. Bakın model incimizden sonra buraya bir diş haroşamız oluştu. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde ilmeklerimi öreceğim. Arka yüzde ikinci incili desenime tekrar başlayacağım. İncili modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Şu an arka yüzdeyim. İkinci desenimizi başlatıyoruz. İlkini nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Yine kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmek örüyorum. Şu 2, 3, 4. Ön yüze 1. bıraktım. Kalan 4 ilmeğimi haroşa örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Tekrar ön yüzde. Ön yüzde yine ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Arka yüzde bu defa ikili ince kuracağız. Ön yüzde yine haroşa olarak öreceğiz. Arka yüzde 3 inci. Sonraki sırada 2. Sonraki sırada 1 inci. Araya yine az önce yaptığımız gibi bir diş haroşa öreceğiz. Ardından bir diğer modele başlayacağız. Ben bu patiğimde hanımlar bakın. Şimdi şu ilk modeli yaptık. Araya bir diş haroşa ördük. İkinciyi başlattık. İkinci bitince yine bir diş haroşa öreceğiz. 3. modele başlayacağız. Tekrar bir diş haroşa öreceğiz. 4. modele başlayacağız. Bir diş haroşa öreceğiz. 5. modele başlayacağız. 5. modelden sonra da hanımlar artık inceli model bitiyor. Bir diş haroşamızı örelim gelelim. Ardından bu kısımdaki kesme işlemini birlikte yapalım. Evet hanımlar, patiğimin bu kemer bölümünü tamamladım. 5. kemerimden sonra buraya bir diş haroşamı ördüm. Şimdi bu bölümü bakın ilk başladığımız yerle
birleştireceğiz. Şöyle arka yüzde birleştirme yapıyoruz. Bakın şöyle ters çeviriyorum. Şöyle ön yüz düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde bakın şöyle ikiye katladım bu bölümü. Şöyle. Burada hanımlar tığ ile kesim yapacağız ve bu iki ucu birleştireceğiz. Bu kemerimiz böyle oluşacak. Öncelikle bakın bu ipim burada. Hemen şu ilk kenar ilmek yerine bakın 8 ilmek atmıştık ya, onun ilkine şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek tığım ile girdim. Oradan şöyle ipimle bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Diğer şimdiki ilmeğimi de tığıma alıyorum. İkisini kesiyorum. Tekrardan bu ilk başlangıç yerine şuraya girerek bir ilmek çıkartıyorum. Karşı şişimdeki ilmeğimi de alıyorum. Bakın burada tığımda buraya girdiğim ilmek yeri var. Karşıdan aldığım ilmek var. Bir de bu kestiğim ilmek vardı. Üçünü birden topluyorum. Bakın aynı işlemi tekrar edeceğim. Yine kenar ilmek yerine girdim. Karşı şişten de bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Tekrar burada yine kenar ilmek yerine girdim. Şişimden de bir ilmek aldım ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Yine kenar ilmek yerine girdim. Şişimden de bir ilmek aldım. Buraları topluyorum. Buradaki kenar ilmek yerine giriyorum yine. Tığımdan da bir ilmek alıyorum. Şöyle ve hepsini birden bu şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar devam edeceğim yine. Bu aşamada bakın yanlış mı kestim şu an bilemedim. Yok, şöyle çevirince doğru oluyor, pardon, kafa karıştı. Ardından yine devam ediyorum. Kenar ilmek yerine girdim. Tığımdan da bir ilmek aldım. Şişimden de bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. En son kenar ilmek yerine giriyorum. Şişimdeki ilmeğimi de aldım. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum hanımlar. Bakın şu şekilde kemerimizi bu şekilde yaptık. Şöyle baktığımız anda hanımlar şu bölümü şöyle çevirince bakın kemerimiz böyle oluşuyor. En son burada bir ilmeğimiz kalmıştı. En son burayı da bir inci fazla takmışım. Bu da burada kaldı. Buraya en son artık bu kemer bölümünü bitirdik. 2 tane buraya sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim hanımlar buraya. Şöyle bakın ilmek aralarından geçirerek şöyle ipimin ucunu güzelce sıkılayarak gizliyorum. Şöyle. Evet, patiğimizi böylece tamamladık. Şimdi hemen patiğimi bir de makine ayağıma giydireceğim. Ayağımızı da görelim. Gayet güzel, hoş bir patik oldu hanımlar. 5 şişini yaptığım zamanlarda bayağı bir 2 şiş olarak istenmişti. Nedense bir türlü yapmadım ya da bir erteledim ya da bir denk gelmedim, artık bir türlü olmamıştı. Şimdi yapmış bulundum. Umarım sizlere faydalı güzel bir video olmuştur. Bakın hanımlar. Şöyle patiğimizi de giydirdim. Bu kemer bölümü bakın gayet esnek, ayağı sarıyor oluyor. Hani dediğim gibi manken ayak plastik ve kaygan olduğu için manken ayakta kayıyor böyle, ama ayağı giyince bu bölüm bilekte tam oturuyor. Çok şık, güzel duruyor. Patiğimiz bu. Hemen tabanımıza bakalım. Patiğimizin kenarına. Bakın şöyle topuk kısmına bakalım. Şöyle. Diğer kenarımız. Modelimiz böyle. Hemen şöyle düzelteyim. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.